size çocuklarımızı sıcak, kuru ve sağlıklı tutmanın en önemli 10 kuralını anlatacağım. Evet, ben de bir babayım. Kış dönemlerinde havalar soğuduğu zaman, yağışlar başladığında annelerin, babaların en büyük çekincelerinden bir tanesi çocukların hasta olması ki oluyorlar. Bundan kaçamıyoruz. Ya birbirlerinden oluyorlar ya da kendilerini üşütüyorlar. Kendilerini korumayı bilmiyorlar. Biz de onları korumak için ne yapıyoruz? Durmadan üstlerini giydirmeye çalışıyoruz. Bu ne kadar doğru? Birazdan bunları tartışacağız. Bununla ilgili benim not aldığım 10 tane kural var. Ara ara ekrana bakacağım herhangi birini atlamamak için. Ama tabii bunların öncelik sıraları var ve mümkün olduğunca baştan sona doğru ilerlemeye çalışacağım. Ve çok fazla detaya girmeden hızlı ilerlemeye çalışacağım ki videomuz yine çok uzun olmasın. Çünkü genelde benim videolarım uzun oluyor. Evet, birinci kuralımıza başlamamız gerekirse. Çocuklarımıza kış döneminde okula giderken de olabilir, sokağa çıktıklarına veya bir kayak merkezinde de olabilir. Eğer hava soğuksa, yağışlıysa ilk giydirmemiz gereken şey doğru bir içlik. Bu alt ve üst şeklinde ve bazen de bir bütün şeklinde de olabiliyor biliyorsunuz. Tulum şeklinde de olabiliyor. Ama genelde ben alt ve üstüne ayrı giydirilmesini tavsiye ediyorum. Doğru içlik diyorum çünkü çok fazla içlik var. Yani bugün caddeye çıktığınız zaman, sokağa veya bir AVM'ye gittiğiniz zaman her türlü içliği görebilirsiniz. Yani 20 liradan 100 liraya kadar, 150 liraya kadar içlik fiyatları görebilirsiniz. Her içlik aynı görevi yapmıyor. Birçok içlik diye satılan 20 liralık, 30 liralık, 40 liralık bugün tam fiyatlarını şu anda söyleyemiyorum, ezbere söyleyemiyorum size ama birçok ucuz içlik aslında içlik dediğimiz, termal içlik dediğimiz ürünün görevini yapmıyor ve bir tişörtten farksız. Yani tişört giydirseniz bu da birinci katmandır aslında. Cildin üzerine giyilen ilk katmandır, birinci katmandır. Fakat içliklerin en büyük özelliği çocuklarınız terlediği zaman teri dışarı atması, nefes alabilmesi. Ve o yüzden de genelde içliklerin çok büyük bölümü, merinolar hariç pamuktan yapılmazlar. Dolayısıyla da teri dışarı atarlar. Dar olmalarının ana sebeplerinden bir tanesi de arada hava boşluğu bırakmadan direkt cildi kapatmalarıdır ki izolasyonu daha fazla sağlayabilsinler cilde yapışarak. Hem bacak bölgesinde hem de üst bölgede. Dolayısıyla içliğimiz çok önemli. Çocuğunuzu alırken iyi bir içlik almanız, doğru bir içlik almanız, doğru nefes alan, ıslanmayan, ter tutmayan bir içlik almanız çok önemli. Bu işin birinci kuralı. Ve o yüzden en başa onu koydum. 2. Katmanlamadan daha önce başka videolarda bahsetmiştim. Katmanlar şeklinde giyinmenin öneminden. Bu videoyu da seyretmenizi tavsiye ediyorum. Soğuk havada giyinme ile ilgili. Bu zaten genel ama burada şimdi çocukları konuşuyoruz. Aslında değişen hiçbir şey yok. Çocuklarımızı da yine katmanlayarak giydirmemiz lazım. Sebeplerine birazdan geleceğim. İkinci katmana geliyoruz. Nedir? İlk önce termal içliğimizi giydirdik çocuğumuza. Termal içliğini giydirdik alt üst. Ondan sonra üzerine mikropolar veya polar havanın durumuna göre ikinci bir ara katman giydiriyoruz. Bu termal içliğin üzerine giydiğimiz ve aslında ısıtıcı dediğimiz vücudun sıcak kalmasını, ana gövdenin sıcak kalmasını sağlayan ürün. Bunu pantolon olarak giymiyoruz, sadece üste giyiyoruz çünkü iç organları ve gövdeyi sıcak tutmak en önemli konumuz. Sonra üçüncü maddemize geliyoruz. Doğru dış katmanı giymek yine, doğru ve uygun. Burada yine doğru ve uygun kelimesi çok önemli çünkü eğer hava yağışlıysa, kar olabilir, yağmur olabilir ve çocuğunuz dışarıda oynayacaksa veya vakit geçirecekse veya spor yapacaksa çünkü burada 3-4 yaşındaki veya 2 yaşındaki bir çocuktan 10-12 yaşında, 14 yaşında bir çocuğa kadar konuştuğumuz için kendi başına da bunu yapıyor olabilir. Sizin yanınızda da yapıyor olabilir. Fark etmez. Önemli olan o ana ve o aktiviteye uygun doğru dış katmanı bulmak. Yağmurlu bir gün ama hava çok soğuk değilse ince bir su geçirmeyen bir yağmurlukla bu katmanların üzerine, birinci ve ikinci katman üzerine bunu giyebilir. Ama eğer soğuk bir ortam varsa, karlı olabilir, yine yağmurlu olabilir ama çok soğuk bir ortam varsa o zaman biraz daha izolasyonlu kalın bir su geçirmez ve nefes alan ceket giymesi önemli. Bunu tabii ki aynı şekilde içliğin üzerine giyeceği bir su geçirmez, nefes alabilen bir pantolonla tamamlıyoruz. Ve burada da yine su geçirmez ve nefes alabilirliği ne olduğu için bununla ilgili videomuzu seyretmenizi tavsiye ediyorum. Çok
önem verdiğim bir video benim. Ama çok az bilinen şeylerden bir tanesi. Ne oldu? Termal içliğimizi giydirdik. Polar içliğimizi, içliği giydirdik çocuğumuza. Ondan sonra dış katman montunu ve pantolonu giydirdik. Geriye ne kaldı? Ellerimiz, kafamız ve ayaklarımız. Ayağımıza yine havanın durumuna göre, eğer güzel, soğuk ve güzel bir havaysa ayağını normal bir spor ayakkabıyla da çocuk dışarıya çıkabilir. Hiçbir sorun yok. Normal futbol ayakkabısıyla da sokakta oynayabilir. Fakat eğer bir şekilde yağış varsa yine ayağına kesinlikle su geçirmez ve nefes alan bir ayakkabı giydirmemz lazım. Burası da çok kritik ve önemli. Bu ayakkabı olabilir veya bot olabilir. Bot çocuklarda tercih ediyoruz. Çünkü çok fazla koşuyorlar, suya basıyorlar, kara giriyorlar. Ayak bileklerinin içeriye kar veya su girebiliyor. Eldivenlerimiz yine son derece önemli. Eller biliyorsunuz en çabuk soğuyan yerlerdir. Çünkü vücut soğuk havada ilk önce gövdeyi ısıtır. Eller ve ayaklar o yüzden en çabuk soğurlar. Çünkü onları korumayı bırakır vücut. İlk önce gövdeyi korumaya çalışır. Dolayısıyla eller ve ayakları korumamız önemli. Kafamıza eğer düşme içermeyen bir sporsa, eğer kızak yapmıyorsa, kayak yapmıyorsa, snowboard yapmıyorsa, bisiklete binmiyorsa açık havada, o zaman bere giydirebiliriz. Hiçbir sorun yok. Böyle bir bereyle işimizi çözeceğiz. Çocuğumuzu sıcak tutacağız ama herhangi bir şekilde bir aktivite halindeyse, düşme ihtimali varsa çocuklarımıza muhakkak kask giydiriyoruz. Bu aynı zamanda bere yerine geçiyor. Hatta bereden daha fazla sıcak tutuyor kafayı. Tecrübeyle söyleyebilirim size bunu. Evet, devam ediyorum. 6. kuralımıza geldik. Bu aslında en önemli kural bence buradaki. Neden önemli onu söyleyeyim. Aşırıya kaçmamak 6. kuralımız. Çünkü anneler, babalar, ya bu bir içgüdü. Baba olduğum için bunu ben de söyleyebiliyorum. Hakikaten bir içgüdü. Çocuğunuzu ne kadar çok iydirirsem o kadar iyi gibi düşünüyorsunuz. Fakat durum böyle değil. Aşırıya kaçmak tam tersi çocuklarınızın hasta olmasına veya çocuklarınızın üşümesine sebep oluyor. Çünkü aktivite yapan bir çocuk ve çocuklar genelde durmuyorlar biliyorsunuz. Bizim gibi değil. Biz gidiyoruz bir kafede oturuyoruz spor yapmıyorsak veya yavaş yavaş yürüyoruz. Çocuklar koşturuyorlar. Dolayısıyla çocukları aşırıya kaçmaktan kastımız şu. Aşırı giydirirseniz, yani hava şartları 3 katman gerektirmiyorken, ara polar katmanı gerektirmiyorken siz üstüne termal içlik, aman güvende olsun. Termal içlik, polar, kalın bir dış katman, ceket giydirelim. Kafasına beresi, eldiveni derken havada dışarıda 8-10 derece ise o çocuk bir yerden sonra artık terlemeye başlıyor. Ve ter vücudu en fazla üşüten şeylerin başına geliyor. Bu insanların atladığı bir şey. Annelerimizin geçmişten kalan sırta peçete sokma özelliği vardır. Annem bize de yapardı küçükken. Arkadaşlar terledikten sonra o peçetenin çok bir faydası yok. Çünkü artık üzerindeki katman terlemiş veya nemlenmiş oluyor. Ve bu da vücudu zaten donduruyor. Ve böyle çocuklar hasta oluyorlar. Kendi terleriyle hasta oluyorlar aslında. Dolayısıyla lütfen eğer böyle bir durum varsa fark ediyorsanız hemen o termal içliği değiştirin. İlk 1. katmanı değiştirin. Ama en baştan buna izin vermeyin. O yüzden zaten katmanlı giydiriyoruz. Çıktı çocuğunuz, hava soğuk, biraz aktivite yapmaya başladı. Vücut ısındı. Yanınızda da sırt çantanız var, benim hep tavsiye ettiğim. Sırt çantanızı hemen ara katmanı çıkartın. Tak, sırt çantasına atın. Yağış yok, çocuk aktivite yapıyor. En dış katmanı çıkartın. Kar yok, yağmur yok. Dış katmanı çıkarın, çocuk termal içliği ve polarıyla oynasın dışarıda. Yani bakın, çocuğunuzu sıcak tutmak kadar çocuğunuzu terletmemek de önemli. Çünkü en başta ne dedik videonun kurallarında? Sıcak, kuru ve sağlıklı dedik. Aslında sıcak ve kuru tutmanızın sebebi sağlıklı olmasını sağlamak. Sağlıklı ve mutlu olmasını sağlamak. Dolayısıyla kuru da sıcak kadar önemli ama sadece dışarıdan gelen suyla değil. Kendi teri çocukları en çok ıslatan şey. 7. kuralımızda aslında biraz önce bahsettim. Aktiviteye göre katmanları azaltın veya arttırın. O yüzden katmanlı giyinmenin en güzel tarafı bu. Ben kendim sürekli katmanlı giyinirim. Çocuğumu da katmanlı giydiririm ama bunu yapan yetişkin bile çok az var. 8. maddeye geçiyorum. Yine çok atlanan şeylerden bir tanesi. Ne dedik? Sağlıklıdan yola çıktığımız için güneşli ortamlarda kışın annelerin, babaların en çok atladığı şeye geleceğim. Güneş kremi. Yüzlere, ellere ve cildin açık havanın güneş gören yerlerine insanlar genelde kışın, hepimiz, bunu ben de çok yapıyorum, hepimiz güneş kremi kullanmayı unutuyoruz. Ama unutmayın ki özellikle karlı ortamlarda güneş yansıması normal bir sahil kenarında olduğunun katlarca daha fazlası. Dolayısıyla dağ ortamlarında güneş kreminden dolayı sürülmediği için yüzlerde ve ellerde ve ciltte yanıklar çok fazla olur. Lütfen çocuklarımızdan özellikle dikkatli olalım. Onların cildi bizden daha hassas.
9. maddeye geliyorum. Şehir ortamı olabilir veya dağ ortamı olabilir ama genelde tabii soğuk deyince aklımıza dağ geliyor. Bizim de uzmanlık alanımız orası olduğu için outdoor aktivitelerinde kuru ortamlarda, yüksek irtifalarda olduğu için dağ ortamında, bir kayak merkezinde çocuklar daha fazla dehidre olurlar. Neden? Hava kuru. Bir de aktivite yapıyorlar. Farkında olmadan dehidre olurlar. Devamlı vücut solur ve devamlı ter kaybeder, su kaybeder. Dolayısıyla çocuklara yanınızda muhakkak taşıyacağınız bir bir pet şişeyle veya matarayla çocuklarınıza su vermeyi, su takviyesi yapmayı unutmayın. Ve son maddemize geliyorum. Yine tekrar biraz önce bahsetmiştim ama sadece kayak yaparken değil, sadece snowboard yaparken değil, bu kızak olabilir veya bisiklet olabilir veya paten olabilir. Çocuklarınız açık havada, soğuk bir ortamda veya sıcak bir ortamda aslında bu fark etmiyor, bisiklet de yapabilir. Kask ve kask diyoruz tekrar. Bu da 10. kuralımız. Çocuklarımızı ne dedik? Sıcak, kuru ve sağlıklı tutmak hedefimiz. Dolayısıyla kaskımızı hiçbir zaman eksik etmiyoruz. Bu 10 kuralı uyguladığınız takdirde hakikaten çocuklarınız size söylemeseler mi müteşekkir olacaklar. Çünkü bazen aşırı giydirilmiş çocukları görüyorum. Acı içinde oyun oynamaya çalışıyorlar. Çocuklarımızı bunu yapmayalım. Hem mutlu olmaları açısından hem de sağlıklı olmaları açısından. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone ol, ekstrem ruha dahil ol.